Çocuklar benim vahşi cazibeme hiçbir kız dayanamıyor. Şaban, Ne? sen yine ne yaptın? Ne yapmışım güdükçü? Gene bir kızın canını yakmışsın. Yok canım. Ya, Yakmış mıyım? Evet, yakarım. ama bir de çocuk peydalamışsın zavallıdan. Ya. Aşkınızın meyvasını bıraktı gitti. Ne meyvası? Çocuğunuzu ulan, çocuğunuzu! Ne? Çocuk mu? Nerede benim çocuğum? Bak, işte! Ne kadar da babasına benziyor değil mi? İtiraf et inek, bu senin çocuğun! Ulan güdük, bu sefer seni öldüreceğim, elimden kurtulamazsın sen! Arkadaşlar, güdüğü öldürebilmem için bana yardımcı olmanız gerekiyor. Hücum! Hain güdük! Bırakın beni! Tutmayın lan! Tutmayın beni! Bırak! İnek, oğlun kaçıyor! Kaçarsa kaçsın, sana ne ulan benim oğlumdan! Bu sefer boğuyorum he, ölüyor! Yapma Şaban, Nuri Hoca! Nedir bu haliniz kepaze herifler? Burası ahır mı? Geçin yerlerinize! Dikkat! Hazır ol! Hababam sınıfı 39 mevcuduyla görüşünüze hazırdır hocam. Bu ne biçim tekmil? Oturun! Çıkarın kağıtları, yazılı yapacağım! Hoppala, bu yazılı da nereden çıktı? Güdükçü, yap numaranı da şu yazılıdan kurtulalım. Peki. Hocam, Ne var? muhterem hocam! Söyle oğlum! Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun? Daha ne olsun hocam? Mahmut hocam beni tarihten derse kaldıracak! Çalışmadın mı yoksa? Çalışmaz olur muyum? Bütün kitabı ezberledim! Ama büyük taarruzu bir türlü öğrenemedim! Belki subay çocuğuyum! Ağlama yavrum! Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Ağlama dedim, beni de ağlatacaksın, ben sana anlatırım! Anlat hocam! Anlat, yoksa ağlar ha! Ah, ah, ne günlerdi o günler, hiç gözümün önünden gitmez. Ya. 26 Ağustos 1922, günlerden cumartesi, Kocatepe'de Evet, siperdeydik, işte böyle. Ellerimiz tetikte, gözlerimiz ufukta, hücum emrini bekliyorduk. Topçular Şafak'la beraber ateşe başladı. Bum! 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 Biz de sürüne sürüne tepeye doğru ilerlemeye başladık, işte böyle. Birden hücum borusu çalmaya başladı. İşte çalıyor. Ben Mülazım Evvel Nuri, kılıcımı çektim, takımıma emrettim. Süngü tak, hücum! Allah 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 Allah, hücum! Hadi Kocatepe'ye çıkalım! Allah 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 Allah! Dökün düşmanları denize aslanlarım! Oo, Mahmut Hoca! Hayrola hocam, ne yapıyorsunuz? Hücum ediyoruz! Öğrencilerime büyük taarruzu anlatıyordum. Efendim, siz fizik hocası değil misiniz? Evet, hem de yazılı imtihan yapıyordum. Çıkarın lan kağıtlarınızı! Aman hocam, sınıfta yapsaydınız. Burası sınıf değil mi? Hayır, öğretmenler odası. Peki, öğretmenler odasında benim ne işim var? Vallahi ben de onu merak ediyorum. Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum, ben bu yaz neredeydim? Şaban! Söyle, ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır! Malatya, Hayır! Gaziantep, Kahramanmaraş, Değil oğlum, bu tarafa. Edirne. Tamam, çık dışarı. Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi? Dur! Ah. Sınırdan çık! Ha. Mesela Fransa, Yürü! İspanya, Ha? Geç denizi! geçeme. Niye? Yüzme bilmiyorum, boğulurum hocam.
Aptal o zaman uç. Peki uçayım. Ha? Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım. Sen söyle bakayım. Ha? Hı, Hadi. hadi hadi. Aptal herif! Bilemedim, geç yerine! İşte buradaydım! Montreal'de! Olimpiyatlarda! Oh be, çok şükür söyledi. Evet, buradaydım! Ve kalbim kırık bir şekilde döndüm. Düşünün, bütün milletlerin marşı çalındı... Ama bizimki... Bayrağımız direğe çekilmedi. Ağlama hocam. Beni de ağlatacaksın. Ağlıyor ya. Çekilmedi mi bayram? Çekilmedi ha. Öz! Sersem herif! Sen niye ağlıyorsun? Siz ağlıyorsunuz diye. Çok dokundu da. Geç yerine! Peki. Ama anladım ki ağlamakla bu iş hallolmaz. Niye sizlerden bir olimpiyat şampiyonu çıkmasın? Niye? Ha? Çıkar. Çıkar ama çok çalışarak. Beyler buna trambolin derler. Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe, daha yükseğe, en yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum, beni durdurun. Durdurun. Demek ne yapmamız lazım? Durmayı iyi ayarlamak lazım. Gelin benimle. Şaban, Ne? buna ne denir? Ne bileyim ben? Cirit. Ha cirit. Hadi at. Niye lazım değil mi? At! Peki atayım. Çekilin bakayım şöyle. Çekilin. Her an gözünüz çıkabilir. Niye uzağa atamadı? Çünkü atmayı bilmiyor. Aslında dünyada kimse atmayı bilmiyor. Bugün burada ilk defa yeni bir atış şekli deneyeceğiz. Ve adım tarihe geçecek. Ciridi dönerek atacağım. Eyvah. İşte böyle. 1, 2, 3. Hangi utanmaz attı bu cilidi içeri? Ben attım. Affedersiniz Mahmut Hoca, küçük bir yanlışlık oldu da. Bu sene edebiyatı sizin sınıfa ben okutacağım. Adım Zühtü. Ben yeni lafını katiyen sevmem. Hele edebiyatta zinhar hiç sevmem. Edebiyat demek, divan edebiyatı demektir. Divan şiiri demektir. Divan şiiri ise nazım ve kafiye demektir. Kafiyesiz şiir olmaz. Bir takım eşaz serbest nazım diye saçmalıklar yapmıştır. Evet efendim. Ama biz onları kıraat etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Tahrirlerimde de sormayacağım. Unutmayın, en güzel, en büyük, en doğru şiir... bir Nece hakikati konuşuyor bu herif? mürşidenin tazyiki altında hiçbir şey söylememektir. Evet efendim. Yani divan şiiridir. Ne diyor bu Zühtü Hoca ya? Hiçbir şey anlamadım. Çince gibi bir şey. Hocam, Ne var? sizden önceki edebiyat öğretmenimiz Semra Hanım, çağdaş edebiyatı da öğretirdi bize. Olmaz! Yeni yok! Hepsini unutacaksınız! Nerede kalmıştık? Divan şiiri, yani kalıp, yani kafiye. Şu akıcılığa bakın, iyi dinleyin. Tiz-i reftar olanın payine damen dolaşır.
Sen kalk, tekrarla bakayım. Teyzesi defterdar olan faytonla damda dolaşır. Sus, terbiyesiz adam! Hiç mi teeddüp etmiyorsun? Otur yerine! Bakın, bu da bir başka latif dizi. Süzme ruhini payidarın, müjgan üstüne. Evet, kim tekrar edecek? Ben hocam. Oku bakalım. Kış geliyor ört hocam yorgan üstüne. Otur, haddini bilmez münafık, rezil! Hoca doğru söylüyor. Sen rezilsin. Sen, konuşan! Bana Kalk, mı diyor? tekrarla bakayım söyleyeceğimi. Tekrarlayayım hoca. Veçhi hurşidinize münevver demişler. Aman kaçalım hoca. Niye? Bekçi Urşid'in eline lüverver vermişler. Yakalarsa sizi de vurur, bizi de vurur. Bana bak! Aman Allah'ım! Ne oluyor? Merak etmeyin hocam. Yeni kimya hocası laboratuvarda deney yapıyor. Sık sık böyle şeyler oluyor tabi. Ben de ilk seferinde korkmuştum, sonra alıştım, gayet iyi. Geçmiş olsun Şevket Bey, iyisiniz ya. İyi. Ne olmuş, ne olmuş? Şevket Bey gene patlattı. Ne yaptı, ne yaptı? Kimya ne canım bum. İyi. Hafize Hanım şu önlüğü bir değiştirsek. Değiştireyim ama bu gidişte elimizde önlük kalmayacak. Buyurun, Çok hasar var mı Şevket Bey? Maalesef bütün tüpler. buyurun. Bakalım müdür beye bu sefer nasıl anlatacağız? Allah Allah! Nasıl oldu hala anlayamadım. Bu 6. patlama. Hayır, yedinci, buyurun. Demek potasyumun miktarını tutturamadım. Ama yine de deneydir. Deney değil evladım, tecrübe. Anlamadım. Nasıl anlamazsın? İlmi kimya tecrübelerle müspet bir sata nüfuz eder. Ya. Mahmut Bey, ben bu yeni neslin söylediklerini bir türlü anlamıyorum. Niye efendim? Baksanıza, müspet ilim yapan bu zat-ı muhteremin konuşmasından hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi Zühtü Bey, bazen ben de sizin söylediklerinizden bir şey anlamıyorum. Sizleri o kadar özledim ki anlatamam. Asker ocağında hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Aslında askerliğim oldukça rahat geçiyor. Ah yavrum, ne de yakışmış askerlik, maşallah. Acemi er eğitiminden sonra kıtada yazıcı olarak kaldım. İlk iznimi alır almaz sizleri ziyarete geleceğim. Gel de en sevdiğin yemekleri yapayım. Ah yavrum benim! paşam benim! Ne yapıyorsun lan Şaban? Barutlu sigara. Güdüyü öldürmek için bir planım var da. Akşama bir ara benim cevabımı yaz, eme güdükçü. Ne o Şaban? Güdükçü, bana yardım et de şu ağacın tepesine çıkayım, hadi. Peki gel, hadi. Hop! Ne yapacaksın lan orada? Mahmut Hoca'dan hiçbir yerde rahat yok ki. Ancak ağacın tepesinde yakalayamaz. Ulan Şaban, sen ineklerin en akıllısısın. Oh be! Açık havada şöyle bir sigara içeyim, ağız tadıyla. Şaban, Efendim, bir sigara da bana versene. hava alırsın. Olmaz. Bırak be cimriliği. Hadi Şaban'ım benim, ver bir sigara. Peki, hadi gel. Ama bu son olsun ha. Tamam peki. Son olsun hadi ver sigarayı. Al bakayım canım. Ciğerlerin bayram etsin. Bu da ateşin. Yak bakayım. Güdük, çok korktun mu canım? Ulan alçak inek, alacağın olsun senin. Gel. Mahmut Hoca, Evet. beni tanıdınız mı? Tabii tanıdım. Tanımaz olur muyum hiç? Öpeyim hocam. Estağfurullah. Koskoca delikanlı olmuşsun Ahmet. Yıllar ne de çabuk geçiyor. Siz hiç değişmemişsiniz hocam. Değiştim. Baban nasıl? Sizler ömür hocam. Ya, başın sağ olsun. Gel, geç otur şöyle, ayakta kalma Ahmet. Birden şaşırdım seni görünce. Baban öldü demek. Ahmet,
Ben Konya Lisesi'nden ayrıldığım vakit sen kaçıncı sınıftaydın? Orta 3'te hocam. Aa, öyle ya. Peki sonra devam edebildin mi? Babam ölünce lise sondan ayrıldım. Öyle. Babasız okunmuyor bu devirde. Çok severdim babanı. Çok iyi insandı. Öyleydi. O da sizi çok severdi. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Size geldim. Mahmut Hoca bana yardım eder dedim. Tabii ederim. Ne iş yapmak istiyorsun? Ne olursa olsun. Hademelik bile yaparım. Ne de olsa baba mesleği. Olmaz öyle şey. Hem... Senin okuman lazım Ahmet. Keşke okuyabilsem. Ama nasıl? Dur bakalım. Müdür beyle bir konuşayım ben. Aklını mı kaçırdın sen Mahmut Bey? Durumumuzu biliyorsun. Zaten işler kesat. Bedava adam okutacak halimiz mi var? Kepenkleri kapatıp gidelim o zaman. Ama çok yetenekli bir öğrenci müdür bey. Yazık olacak. Hem bir iyilik etmiş olurdunuz. Saçmalama Mahmut Hoca. Hayat günden güne pahalılaşıyor. Bu dükkan nasıl dönüyor biliyor musun sen? Pekala. O zaman ben öderim taksitlerini. Mahmut Hoca deli misin sen yahu? Bu zamanda kim kime para veriyor? Müsaade ederseniz onun kararını ben vereyim. Vallahi gene de iyi düşün. Benim için fark etmez. Müşteri müşteridir. Haklısınız. Allah Allah. Allah Allah. Ne enayi adamlar var şu dünyada ya. Şaban, Geliyorum benim canım hocam. anlat. İlk çağ filozofları. İlk çağ filozofları. Vallahi ilk çağ aslında filozoftan geçilmez. Çoktur ilk çağ filozofları. İsim ver oğlum, isim. En önemlisi kimdir? Kim? Allah yine 20. sayfa. 20. sayfa değil mi? Sağ ol güdükçüğüm. Anlatsana oğlum. En önemlisi montafon cinsidir. Bir de kırım ineği vardır. 27 kilo süt verir. Çok kıymetlidir bu inekler. Bu inekler aslında... Ne ineği be, terbiyesiz herif. Ulan güdük, felsefe yerine biyoloji kitabı vermişsin lan. Hadi Eşol defol eşek. yerine. Yetti artık senin yaptıkların. Babanla konuşacağım. Yoksa bir daha benim dersime giremezsin. Sınıfı da geçirtmem. Babanı getirmeden gözüme gözükme. Hocam zil çalıyor. Zil çalıyor hocam. Duyduk. İyi. Mahvettin ulan güdük beni. Babam duyarsa beni öldürür. Şimdi ben ne yapacağım? Üzülme Şabancığım, ben bir çaresini bulurum. Sahi bulur musun? Aa tabii Şabancığım, ben senin en samimi arkadaşın değil miyim? Ah canım, gel bakayım. Çocuklar, bir dakika oturun yerlerinize. Gel Ahmet, gel. Aranıza yeni bir arkadaş getirdim. İsmi Ahmet. Ahmet. Çok sevdiğim bir yakınımın oğludur. Terbiyeli, zeki, efendi bir insandır. Onu sakın kendinize benzetmeye çalışmayın. Zaten başaramazsınız. Ayrıca yeni gelen arkadaşlarınıza yaptığınız bazı tatsız şakaları ona tekrarlamayacağınızı umarım. Anlaşıldı değil mi beyler? Hadi tanış arkadaşlarınla Ahmet. Merhaba, ben Ahmet. Duyduk. Bize de hababam derler. Ne derler? Ha babam oğlum ha babam. Ya, demek Mahmut Hoca'nın yakınısın ha? Evet, çok severim. Bak arkadaş, biz hiç sevmeyiz. Yani sen şimdi çok mu yeteneklisin? Yo, baksanıza gözlerinden zeka fışkırıyor. Amanın da maşallah pek de terbiyeliymiş. Kibritin var mı? Yo, o halde senin sigaran da yoktu. Ben sigara içmem ki. Ne? Sigara içmezmiş. Bana bak arkadaş, buraya babam sınıfı derler. Buraya gelen sigara da içer. Kopya da çeker. Okuldan da kaçar. Ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın ana, yaparsın yavrucuğum, yaparsın. Hadi bakalım, yak bir tane. Yok, ben sigara içmem. Bak, biz adama her zaman sigara vermeyiz, değil mi güdükçü? Ya, Al şunu. Sağ olun. Ama nasıl içildiğini bile bilmem. Olmaz arkadaş ya, içersin ya da aramızdan çekip gidersin. bu iş böyle Öyle içeceksin. gidersin. Peki ne yapalım? Peki nasıl içeceğim? Bakın başka içmem. Peki evladım, peki. Geç şöyle otur bakayım sen. Ha, otur otur, rahatına bak. Yak şunu bakayım. Ha. Ha, korkma, tamam.
Ne oluyor? Ne yapıyorsun Ahmet? Sigara hocam. Görüyorum. Tiryakisiymiş Mahmut Hoca. İçmeden yapamazmış. İçmezse başına ağrılar giriyormuş. Ya. Öyle diyor. Ben kimlerin tiryaki olduğunu çok iyi bilirim. Niye içtin Ahmet? İlk defa hocam. Biliyorum. Bana bakın. Ahmet'i kendinize benzetmeye çalışmayın. Zaten isteseniz de yapamazsınız. Bir daha görmeyeyim Ahmet. Ceza vermeyecek misiniz ona hocam? Nerede ceza? Aslında ceza verilmesi gereken Ahmet değil, sizlersiniz. Hadi ne olur be Hafize ana, ne olur. Üstüme gelmeyin ayol. Olmaz dedim ha. Ya kırma bizi Hafize ana. Hem ne anlarım ben öğretmenlikten. Aman Hafize Ana, Lütfen ne dedik varmış Hafize bunda? ana. Hadi be Hafize ana. Ya bir derslik tarih hocası olacaksın. Hadi kırma bizi, hadi. Ne olur ana. Olmaz. Hadi, hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah. Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya? Tabi, Ahmet seni tanıyor mu, hiç gövdü mü? Yo, görmedi. Tamam işte. Sen sınıfa girince biz ayağa kalkacağız. Seni öğretmen zannedecek. Biz de biraz güleceğiz enayiye. Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu? Aman Hafize ana, senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor? Ya. Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa? Ya kaç kere söyleyeceğiz, dersimiz boş. Kimsenin ruhu bile duymaz. Hadi. Bu ders ne? Tarih. Sıfırcı Hafize'nin dersi. Nasıl bir hocadır? Berbat. Hepimize duman attırıyor. Şşt, geliyor. Oturun. Kaldırın kitapları. Kaldırın defterleri. Kalem çıkarın. Kağıt çıkarın. Sözlü yapacağım. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüğe karar verdi. Konuşma! Bana kül yutturamazsınız! Ben kimseye benzemem! Sen, ne konuşuyorsun orada? Konuşmuyorum hocam. Bak şu terbiyesize! Bir de yalan söylüyor! Kalk bakayım, kalk tahtaya! Hadi yürü, Peki sallanma! hocam. Yürü! Adın ne senin? Ahmet hocam. Numaran kaç? Bilmiyorum hocam. Ne demek bilmiyorum! Aptal mısın sen? Yeni geldim. Daha numara vermediler. Bana yutturamazsın! Hadi anlat! Ne anlatayım? Ne anlatsın? Tarih. Tarih! Ne tarihi hocam? Bak bak, ne tarihi diyor! Sen sor, Fatih Sultan Mehmet devrini anlatsın. onu anlat! Peki hocam. Fatih. Fatih de kim? Sultan. Ne sultan eşek herif! Hocam anlat dediniz. Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun Bak ha? hocam, estağfurullah. Şaban, kalk sen anlat Fatih. Aferin Şaban. Otur. Bak ne güzel çalışmış. Gözlerinden belli evladımın. 10. Sana da 0. Vallahi müfettiş bey, bütün imkanlarımızla çocukların daha iyi öğrenim yapmasına gayret ediyoruz. Bu yüzden öğretmen kadromuzu en mükemmel hale getirdik. Bundan eminim. Sağ olun efendim. Bir kahvemizi içmez miydiniz? Hiç zahmet etmeyin. Bir an önce sınıfları dolaşmak istiyorum. Hay hay. Mahmut bey size yardımcı olsun. Buyurun müfettiş bey. Tarihi iyi bilmeyeni yakarım ben. Sınıfı geçemezsiniz. Ben ne kül yutmaza benzerim. Ne Akile ne de Kel Mahmud'a. Oturun arkadaşlar. Mahmut Bey, ders boş demiştiniz. Yanılmışım efendim. Hanımefendi ne öğretmeni? Tarih müfettiş bey. Tarih mi? Evet, Devam edin anlatmaya efendim. edeyim. Ne anlatayım? Neredesiniz? Aa, bu da laf mı? Sınıftayız. Hayır efendim, tarihten neredesiniz? Neredeyiz? Balkan Savaşı. Balkan Savaşı'ymış. Evet. 1912 yılında, 1900 kaçta? Bana mı sordunuz? Hayır, ona sordum. 1912 yılında 1912 yılındaymış. 4 Balkan devleti birden savaşa başladı. Dördü birden savaşa başlamış. Hocam, Buyurun müfettiş bey. müsaadenizle bir iki sual sormak istiyorum Ne arkadaşlar. yapalım sorun. Evet. Sen. Kalk ayağa. Ben.
Yavrucuğum, kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Pek belli değilmiş. Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım. Bu devletler gayet geniş olur. Kaç tanedir? Oo, çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim, ben söyledim 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel, savaşa! Hayrola, savaş mı çıktı? Allah korusun, hemen gidip ekmek alayım. Oğlum, Balkan savaşı, Balkan! Ha, Balkan Savaşı. Bu çok müthiş bir savaştı. Ortalığı kan götürüyordu. Yaralılar inim inim inliyorlardı. Vah zavallılar, bari biri çıksa da şunları hastaneye götürse. Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler. Çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı. Vay yavrularım. Birden atlılar çocukların üzerine 4 nala gelmeye başladılar. Çekin çocukları aradan! Çekemiyorum, atlılar geliyor. Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya. Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayın diye? Bakın şunlara Mahmut Paşa, yani Paşa Mahmut, Hoca Paşa, paşam, bu Balkan Savaşı'nda çocuklarla paşalar birbirine çok karıştı, Mahmut Paşa, Mahmut, ay eyvah fenalaşıyorum, ne zaman bu sınıfa gelsem bana bir şeyler oluyor, müsaadenizle. Bir daha Hafize'yi oyunlarınıza alet ederseniz kovarım onu. Sen de uyma onlara. Olur Mahmut Hoca. Hadi git şimdi. Allah razı olsun. Hocam, Ahmet de buraya gelsin. O niye tek ayak durmuyor? Çünkü o sizin gibi sorumsuz ve haylaz değil. Ama kanımıza dokunuyor Mahmut Hoca. Serseri. Bir de sen mi çıktın lan velet? Sırıtma lan, değil mi? Abi siz hiç iki ayak üzerinde duramaz mısınız? Bana bak, yakalarsam ayaklarından asarım senin, hadi! Şu müdür de her yıl yeni bir şey icat ediyor ya. Bu sefer de kendi yemeğimizi kendimiz dağıtacakmışız. Allah bilir, gelecek yıl bulaşığı da biz yıkayacağız. Ne yapayım oğlum? Ben de hangi işe yetişeceğimi şaşırdım. Haklısın, bütün suç o pinti müdürde. Sanki bir hademe daha tutsa iflas eder müdür bey. Çorba da tam ağzıma layık. İçsene Ahmet, ne duruyorsun? Tuzu azsa biraz tuz koy. Yok, teşekkür ederim. Ay, Ne oldu Ahmet? Islandım. Niye yaptınız bunu? Aa, sen şakadan anlamaz mısın oğlum? Ha babam şakası bu. Alış Ahmet, alış! Oh, patates de iyiye benziyor. Yahu gene içinde bir damla et yok be. Müdürün pintiliği, ne olacak? Herkes aldı değil mi? aldı. Aa, bak bir Ahmet kaldı. Tuh! Bak, Ahmet, kısmetin yokmuş. Bak sana bir tek patates kaldı. Tuh! Hadi bakalım, bu da senin. Afiyet olsun Ahmet. Zarar yok, zaten pek acıkmamıştım. ne o Ahmet? Niye sen yemek yemiyorsun? Yemek yetişmedi hocam, bana kalmadı. Aa, niye yalan söylüyorsun oğlum? Yemeği beğenmedim diyen sen değil miydin? Evet. Bizi seyretmeyi tercih edermiş, öyle söyledi. Değil mi kardeşim, değil mi lan? Tabii. Anlaşıldı. Akşama görüşürüz. Descartes ne demiş? Düşünüyorum, o halde varım. Gel. Canım güdükçüğüm, tıpkı babama benzemiş. Kimsiniz, ne istiyorsunuz? Efendim, ben Deniz Şaban'ın babasıyım. Beni emretmişsiniz. Beyefendi. Ben sizin bu oğlunuz Şaban'dan çok şikayetçiyim. Niye efendim? Yoksa bir haylazlık mı yaptı? Bir kere tembel, hiç dersine çalışmıyor. Aa, nasıl olur? Şaban, çabuk gel buraya. Gelin babacığım. Verin elinizi öpeyim. Gel ben de seni öpeyim bakayım.
Şabancığım, Ne? bak hocan ne diyor? Ne diyor? Dersine çalışmıyormuşsun. Öyle mi? Ayıp değil mi benim güzel oğlum? Ayıp tabii. Senin kulaklarını çekerim sonra. Ne yapıyorsun lan? Sus lan şüphelenmesin. Ha doğru. Hocam, başka yaramazlıklar da var mı bu haylazın? Saymakla bitmez. Bak, yavaş yavaş kızmaya başlıyorum ama. Kızma babacığım. Oh. Kızarım ben! Ah, ne yapıyorsun Seni lan? ergele seni! Bana bak kendine gel ha. Lan çaktırma lan sus. Seni Ah! terbiyesiz inek Ulan, seni! ben sana gösteririm ha. Aman beyefendi, bu kadar sinirlenmeyin. Karışmayın siz! Karışma hoca! Girme babayla oğul arasına ya! Evet! Madem ki beni buraya çağırdınız! Evet! Seni Evet! ölen seni! Vurmasana ulan! Ben seni Ne okutmak vuruyorsun? için Eşşoğlu sırtımda eşek! taş taşıyayım! Kendine Sen gel lan! haylazlık yap ha! Ulan bu çok kötü kadar döverim eve seni ha! inekler adam Bana bak! olurdu be! Çıldırtırlar adamı bu çocuklar. Ne oldu efendim? Daha ne olsun, benim gibi eski bir santraforun öğrencileri böyle mi futbol oynamalı? Rezalet canım, Allah Allah! Oh! Penaltı! Evet penaltı. Ben atacağım. Ben atlayınca atacaksın! Olur hocam. Şöyle açılın arkadaşlar. Dikkat edin şimdi güdük ölecek. Hadi ulan inek, atacaksan at! Eyvah! Aptal herif, penaltı böyle mi atılır? Çekil! Bakın bana ve penaltı nasıl atılır öğrenin! Bana çarptı. Ne geziyorsun lan? Çekil! Çık! Alkolleri de böylece anlatmış olduk. Bakalım anladınız mı? Sen, Ben. poli alkollere, yani kıymetli alkollere bir örnek ver. Yeni rakı. Altınbaş da olabilir. Vodka ve konyak da olabilir yani. Tabii anlamadınız. Neden? Deney noksanlığı. Her zaman söylemişimdir, deneysiz bir kimya düşünülemez. Daha iyi anlayabilmeniz için şimdi bir deney yapalım. Nerede benim asistan? Buradayım hocam. Tüpler. Tüpler. Kimya demek, deney demektir. Bu deneyde güdüğün ölümü olacak demektir. Niye lan? Tüpün içine barut koyacağım. Böylece güdük havaya uçacak. Yak evladım hoca. Yakıyorum hocam, Evet, biraz daha aç. açtım hocam, Isıtalım. ısıtıyoruz. Biraz daha aç. Evet, biraz daha açtım. Güzel, gayet güzel. Talaşlar. Evet, talaşlar. Tüpün içine koymuş olduğum odun parçacıklarını birazdan ısıtılmış asit salisilikle karıştırarak Evet efendim. gaz ve metil alkol elde edeceğiz. İnşallah. Başlıyorum. Dikkat! Hayret! Bu sefer niye patladı ben de anlayamadım. Şuna bak, utanmadan nasıl da yiyor. Ne olacak Mahmut Hoca'nın torpillisi. Şimdi açlıktan bayılacağım. Hocam haksızlık bu. Niye oğlum? Ya, aç mı kalacağız? Niye kalasınız? Öğlen yemeğini fazlasıyla yemediniz mi? Ahmet'in yemeğini bile paylaştınız. Ama kendi öyle istedi. Bu sefer de ben öyle istiyorum. Hadi Ahmet, hadi. Ye bakalım. Hocam, arkadaşlar açken boğazımdan geçmiyor. Merak etme.
Onlar açlığa talimlidir. Zaten bu gidişle daha çok aç kalacaklar. Eline sağlık Hafize. Ulan neredeyse açlıktan diş macunu yiyeceğim. Domdom sen bir gecede bayağı zayıfladın ya. Yok canım, sahi mi? Deme be! Vallahi öyle. İyice süzülmüşüm. Çocuklar benim de midemden acayip sesler geliyor. Ne olabilir acaba? Ne olacak oğlum? Açlık. Sen mesut ol yeter. Dertler bana gönül. Ne kurcalıyorsunuz lan el alemin malını? Yedik mi lan pikabını? Dilerim her arzu gerçek olsun. Şabancığım, Evet güdükçüğüm. ne o Şabancığım? Halis tereyağı. Babam gönderdi memleketten. Ne olur birazcık da bana versene. Yok arkadaş, sulanma. Bir lokma bile verme. Ölür müsün be? Ne laf anlamaz adamsın be. Olmaz dedik ya. Ekmeğimi elleme ha. Şimdi geliyorum. Sen de Mahmut Hoca'nın açlık cezalarına karşı tedbirli olsaydın avucunu yalamazdın. Boğazında kalsın inşallah. Senin kalsın lan. Ne o Ahmet Bey, bakıyorum karnın doydu, keyfin yerinde. Öyledir oğlum. Tok açın halinden anlamaz ki. Vallahi boğazımdan geçmedi, gördünüz. Ay, bu kadar acıktı konuşma. Ağlatacaksın bizi. Bırak lan numarayı! Hapur hapur yuttum makarnaları gözümüzün önünde. Ne yapayım, Mahmut Hoca zorladı. Tamam olur, hadi oldu. Çıldırdınız mı? Karyolayı kırdınız! Gece adettir oğlum bu. Yeni gelenin yatağı kırılır. Sen de zamanla alışırsın. Herhalde. Ne yapalım? Bu gece de yerde yatarım ben. Rahatsız olmayasın. Olmam. Köyde biz hep yerde yatarız zaten. Tamam mı Necati? Oldu. Aç. Yavaş ol, duymasın. Tamam. Bu ne? Hafize Han hazırladı. Patates ezmesi. Tereyağın yerine bunu koyacağız. Seni inek seni. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey gene aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım. Bir de baktım ki işte orada anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa. Onun sesi ta kendisi. Geri gelmiş demek. Sensiz diyor, Yaşanmıyor. aşk bu olsa gerek. Karanlıkta Sokaklarda elinde bir çiçek. beni arıyor. Beni soruyor, hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey de aynı kalsa. Uzun desem uzun değil. Yol var önümde. Yeşil desem yeşil değil, beyaz bir elbise. Gümüş desem gümüş değil. Altın bir yüzükle Bana bakıyor. gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa sabah olup uyanınca her şey de aynı kalsa. Neler oluyor burada? Rüyamızda seni gördük de Mahmut Hoca. Hayırdır inşallah. Aman pek de acıktım. Lan Gülük, nereden çıktı bu tereyağı? Yavaş Şaban çaktırma. Köylü Ahmet'in dolabından aşırdık. Yok ya, Ya, meğer bizden gizli gecelere tıkınırmış. alçak! Galleş Ahmet! Ne oldu? Zaten gözüm seni hiç tutmamıştı, utanmaz herif! Arkadaşlarından tereyağını saklarsın ha! Ulan it! Ne tereyağı, ne saklaması? Kes! İte bak!
Hala konuşuyor. Sinirlenme Şaban. Şabancığım, Ne? sen anlarsın. Ne yağı bu? Bu şey ya, Ne yağı? bir hayvanın ya. Hangi hayvanın? İrice bir hayvanın. Yani hangisinin? İneğin, eşşol eşek, ineğin. İnek var ya, boğarım ulan seni. Domdom, hadi yumurta tokuşturalım. Peki kim yatacak? Sen. Tamam oldu vur. Uf be gene şiştik. Hadi var mı Geçmiş başkası? Ahmet, gel senle de tokuşturalım ha. Ben bilmem ki. Canım, sen tutacaksın, ben vuracağım. Kiminki kırılırsa o verecek. Peki. Hadi. Oğlum bu kopyalar sende duracak. Ben kopya çekmem ki. Sen çekmeyeceksin ki, bize yardım edeceksin. Kül yutmaz bir senden şüphelenmez. Kusura bakmayın ama ben yapamam. Tamam kardeşim ver kopyaları. Bir daha da bizimle konuşma. Boz öyleyse. Küstük. Çok fena kalbimizi kırdın. Peki, peki. Verin, darılmayın. Allah'ım, sen bana yardım et. Eder canım kardeşim eder hiç merak etme. Ne bu haliniz? Oturun yerlerinize. Kağıt kalem çıkarın. Yazılı yapacağım. Sıraların üstünde başka bir şey kalmasın. Ben kül yutmam. Asla kopya çekemezsiniz, asla! Yazın. Sual 1. Memelilerde sindirim sistemi. Sual 2. Asalak türüne 3 örnek veriniz. Sual 3. Ektoplazmanın yapısı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başla! Sağa bakmak yok. Sola bakmak yok. Sen dön önüne. Sen kımıldama. Gözünü önünden ayırma. Yutmam. Yutmam. Kimse yutturamaz bana. Ben kül yutmam. Hocam, yazamıyor. Tembel herif. Çalışsaydın yazardın. Ondan değil, elime basıyorsunuz da azıcık. Ha, anladım. Ya bu herif de ya kağıdıma basıyor ya elime. Sen kımıldama. Sen bakma. Kıpırdamayın. Ben kül yutmam. Sen ne yapıyorsun orada? Hiç hocam. Ver bakayım. Ne oldu? Pantolonunuz yırtıldı hocam. Olur böyle kazalar. Siz devam edin. Kıpırdamayın. Necmi. Gel buraya. Buyurun hocam. Çabuk Hafize'yi çağır bana şunu diksin. Peki hocam. Kıpırdamayın. Ben kül yutmam. Mahmut Hoca, Ne var? müsaadenizle Hafize Ana'ya bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Gül Yutmaz seni çağırıyor, iğne iplik getirsin dedi. Bir şey mi oldu Necmi? Hocam yazılı yaparken küçük bir kaza oldu da. Kıpırdamayın. Sağa sola bakmak yok. Ben kül yutmam, yutmam. Hafize, pantolonum yırtıldı. Kıpırdamayın. Görüyorum. Gel al dik şunu. Kıpırdamayın. Sen de sırıtma, geç yerine. Geçiyorum hocam. Kürsünün arkasına saklanırım ama gözümden hiçbir şey kaçmaz. Çabuk ol Hafize. Dikiyorum hocam. Ahmet çıkar lan şu kopyayı. Korkuyorum. Korkma lan sallanma çıkar. Hiçbiriniz kopya çekemezsiniz. Ben kül yutmam. Anlaşıldı mı? Ben kül yutmam. Oo Mahmut Hoca hoş geldiniz. Ufak bir kaza oldu. Kıpırdamayın. Görüyorum efendim. Geçmiş olsun. Ahmet oğlum. Sen ne yapıyorsun orada? Şey hocam. Kalk ayağa, gel buraya. Gel. Çabuk gel buraya. Gel. Boşalt ceplerini. Çabuk hadi boşalt ceplerini. Hadi çabuk. Hadi. Hadi bakayım. Bak. Bunlar ne bunlar? Bakın Mahmut Bey. Şuna bakın. Cephanelik gibi. Hayatımda gördüğüm en müthiş kopyacı. Kaçmaz benden. Kaçmaz. Yutturamazsınız. Pantolonsuz bile enselerim adamı. Ne işi vardı o kopyaların senin üstünde? Ne yapayım, kıramadım arkadaşlarımı. Niye uydun o arkadaşlarına? Ama küsüyorlar sonra hocam. Ben onların aralarına girmek istiyorum. Hepsi o kadar iyi çocuklar ki. Öyledir, iyidirler. Ama sen gene de vazgeç aralarına girmekten. Hatta bana sorarsan yanlarına bile sokulma. Ama efendim... Yeter!
Bir daha onlara uymayacağına bana söz ver. Peki hocam. Arkadaş şimdi sen bu elbiseleri dışarı çıkartıyor musun, çıkartmıyor musun? Yapamam arkadaşlar, Mahmut Hoca'ya söz verdim. Anlaşıldı. Giyinin çocuklar. Ne yapalım? Biz de maça gideriz. Mahmut Hoca da bizi kovar. Ne yapıyorsunuz, durun. Kaçarız biz, Fener'in maçına canımız feda. İzin isteseniz Mahmut Hoca'dan. Öf be Ahmet, söyledik ya izin vermez. Peki ben şimdi bu elbiseleri çıkartırsam siz nasıl kaçacaksınız? Oğlum trambolinle zıplayan duvarı aşacak. Ondan sonra da doğru Fener Trabzon maçına. Keşke kaçmasaydınız. Ne yapalım, verin elbiselerinizi. Bakın bunu kovmamanız için yapıyorum. Aslan Ahmet. Hadi sen şimdi bu bavulları alıp doğru dışarı. Hadi bak, hadi. Duvarın dibinde bekle bizi, tamam mı? Veysel efendi, kapıyı açar mısın? Hayrola Ahmet, nereye böyle? Arkadaşların elbiselerini temizleyiciye götürüyorum da. İyi, götür. Bak, babam sınıfından başka birisi gelse, dünyada açmazdım kapıyı. Niye? Neme lazım? O hergelelerin ne yapacakları belli olmaz. Sen onları bilmezsin. Şeytana pabucu ters giydirirler. Aferin! Çakı gibisiniz bugün! Çalıştınız mı tramboline? Çalıştık hocam. Hem de çok çalıştık hocam. Şu duvarı bile aşabiliriz. Aferin! Sen! Çık bakayım! Aferin! Bakın duvarı aştı. Ben de aşarım hocam. Sahi mi? Hadi bakalım. Aferin, bakın çalışınca oluyor demek. Hadi bakalım herkes. Bravo, o da geçti. Bir sen kaldın, hadi bakayım. Hepsi geçti ya, bir de ben deneyeyim. Hayrola hocam, tek başınıza mı ders yapıyorsunuz? Yo, çocuklar şimdi buradaydı. Çok iyi yetiştiler Mahmut Bey. Hepsi duvara açtı ama hayret hala geri gelmediler. Anlaşıldı. Ah Trabzon ah, yaktın bizi. Ya şu takıma bir türlü şansımız tutmuyor. Aç kapıyı Veysel efendi. Ya siz ne zaman dışarı çıktınız? Biz çıkarız Veysel efendi. Ahmet sağ olsun Ahmet. Ulan bu çocuğu da mı kendinize benzettiniz? Bana bakın çocuklar, Mahmut Hoca gene her zamanki yerinde. Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor. Merhaba beyler. Maçtan ne haber? Hiç sorma Mahmut Hoca. Yenildik. Ya, vah vah. Hocam Allah'ını seversen ne ceza vereceksen ver. Biz zaten ölmüşüz hocam. Merak etmeyin, cezanız hazır. Hiç insaf kalmadı ya şu Mahmut Hoca'da. Şuraya bak, sucuk gibi oldu. Ne oluyor hocam, bu çocukların hali ne? Mahmut Hoca'nın disiplin anlayışına hayranım. Hayırlı cezalar Mahmut Bey. Bak gene geldi. Bela mısın lan? Şemsiye vereyim mi abi? Defol velet! Hadi. Islanıyorsunuz ama. Sana kim? Öyle ya, bu yağmur sizi ıslatmaz. Ha bak ıslatan ya. Şu halimize bak. Ayakkabıma bile su dolmuş. Ah Mahmut Hoca, ah! Hocamız dedik bağrımıza bastık, oldu mu ya? Sucuk olduk, sucuk. Çok üzüldüm arkadaşlar. Mahmut Hoca'ya ben de suçluyum, bana da ceza verin dedim ama dinlemedi. Ya öyle mi? İnanın ben de sizlerle beraber olmak isterdim. Çok mu isterdin? Tabii. Baksanıza nasıl ıslandınız. Kolay Ahmetciğim, kolay. Sen ıslanmak istiyorsan biz de seni ıslatırız, değil mi çocuklar? Hadi ıslatın bakayım. Ne yapıyorsun? Ya yapma! Ya ne
Oturun. Ahmet. Ne bu halin böyle? Hocam bizim yağmurda ıslanmamıza dayanamadı. Ve kederinden kendini kaldırıp havuza attı. Doğru mu Ahmet? Evet hocam. Ya. Gel. Mahmut Hoca, İsmail. öpeyim hocam. Öp bakalım. Hoş geldin. Hayta İsmail. İzin alınca sizi de arkadaşlarımla bir arada görmek istedim de. İyi yaptın. Geç otur eski sırana bu ders. Hadi. Peki hocam. Yavrum be! Aslan Ayta! Ay yavrum Ayta be! Anlat bakalım askerlik nasıl gidiyor? Çok iyi hocam. Rahatım yerinde. Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok. Sigara serbest. Üstelik böyle komutanımız sizin gibi sert değil yani. Ya, yani hayatından memnunsun. Of! Hem de nasıl? Hocam, yüksek müsaadenizle ben gidiyorum. Nereye Şaban? Askere. Gece yarısı nöbet tutuyordum, uyuyakalmışım. Çavuşun tokadını yiyince kendime geldim. Poker mi oynuyorsun? Nesine? Fasulyasına. Peki ben nerede yatacağım? Orasını merak etme. Ahmet, Efendim, kalk bakalım. niye? Ne demek niye? Misafir nerede yatacak? Ne bileyim ben. Şimdi ayıp ettin. Sen misafirine böyle mi davranırsın? Peki ben nerede yatacağım? Hiç merak etme. Hadi. Bak, yatağını bile ellerimizle hazırlıyoruz. Daha ne istiyorsun? Bu iyiliğimizi de unutma. Sağ olun. Hadi yat bakalım. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. Haytacığım, gel canım buraya. Bu yağı sana yedirmeden yatırma. Babam yolladı. Aslan Şabancığım. Altın kalpli ineğim benim. Sen karışma lan. Ona vermedim diye kıskanıyor. Al ye bakayım. Şaban, bu ne? Halis tereyağı. Hadi lan! Baban seni kazıklamış. Buz gibi patates püresi bu. Dur bir bakayım. Evet, patates püresi. Kalleş baba. Şaban. Artık gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Baban masumdur Şaban. Yok canım. Peki suçlu kim? İşte orada. Ahmet. Masum duruşuna inanma. Bütün tereyağını o yürüttü. Benim diye de hepimize yutturdu. Vay alçak vay. Elinden bir kaza çıkmasın diye senden sakladım. Sakın ona kıyma Şaban. Diyeceğim. Yapma Şaban, kıyma. Diyeceğim o kalleşe. Kıyma Şaban. Tutmayın beni. Yapma Şaban. Tutmayın beni. Şaban, kendine gel. Bırakın Yapma. lan. Yapma Şaban. Kalleş herif! Güzel babamın tereyağını çalarsın ha! Seni kalleş seni! Güzel babamın tereyağı oğlum! Ha? Eşyol eşek! Tereyağı hırsızı! Ha? Kalan...
Boş verin ya, kapıya kadar gelmeyin. Sana ne olan, yürüyoruz işte. Hayta, gidiyorsun demek. Ne yapalım oğlum, vakit geldi. Bir daha ne zaman geleceksin aslan asker? Bilmem, izin alabilirsem. İzin vermezlerse tüyersin. Yok ya, orası asker açığı oğlum. Babam sınıfı değil. Ulan Ayta, çok özleyeceğiz seni. Ben de. Ne güzel günler geçirmişim burada. İnsan ayrılınca daha iyi anlıyor. Bana bakın. Kıymetini bilin bu okulun. Beraberliğinizin. Laf anlasanız çalışın adam olun diyeceğim ama nerede? Hadi eyvallah babam. Ne yapıyorsun lan? Kopya çekiyorum. Güdükçüğüm, neden hepimiz balık resmi yapıyoruz? Oğlum bugün 1 Nisan değil mi? 1 Nisan. Mahmut Hoca'yı işletmeye karar vermedik mi? Evet, verdik. 1 Nisan şakasıyla dersi kaynatacağız. Hadi tiş şu balığı. Ya ben balık resmi çizmesem olmaz mı? Armut yapsam olur mu? Şabancığım, Efendim? senin aslında inek çizmen lazım ama... Evet, Ya. evet. Ne? Eşşol eşek seni, he? Şaban yapma! Niye yapmıyorum lan? Öldüreceğim. Mahmut Hoca! Kim? Günaydın. Günaydın hocam. Oturun. Hocam, müsaadenizle sınıf adına bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Notlarımızı düzeltmek için 1 haftadır tarih çalışıyoruz. Evet, tarih çalışıyoruz. Bizi yazılı yapın hocam. Evet hocam. Ne olur yazılı yapın. Demek çok çalıştınız. Ya. Evet hocam. Pekala. Yoklama yapacağım. Ama sözlü. Şaban, kalk bakalım. İyi ama hocam, biz yazılıya hazırlanmıştık. Değil mi sayın arkadaşlar? Ne fark eder? Anlat bakalım. Lale devri. Efendim, Lale devrinde laleler vardı. Bu laleler Laleli'de satılırdı. Ah ah, nerede o eski laleler? Değil mi Güdükçüğüm? Hatta bunun şarkısı da vardır. Laleler, 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 Otur. 0. Sen söyle Necmi. Şaban'ın anlattıklarına aynen katılıyorum hocam. İlave edecek hiçbir şeyim yok. Zaten Lale devrinde de lahanadan bahsedecek değildi ya. Otur. 0. Yok mu içinizde Lale devrini anlatacak? Biz sadece yazılıya çalıştık hocam. Anlaşıldı. Bütün sınıfa 0. Çocuklar, bugün ayın kaçı? 1 Nisan hocam. O halde bu yoklamada size 1 Nisan şakası olsun. Hocam, siz bizden baskın çıktınız. Bakın biz de size balık hazırlamıştık. Tahmin etmiştim. Şimdi sizlere bir haberim var. Ama bu şaka değil. Maalesef bu seneki bilgi yarışmasına müdür beyin ısrarıyla geçen yılın şampiyonu olarak siz katılacaksınız. Öyleyse tesisatı hemen kuralım hocam. Yo, bu sene öyle teller, mikrofonlar, hoparlörler falan yok. Ama biz tesisatsız yapamayız ki hocam. Rezil oluruz. İyi ya, ben de rezil olmanızı istiyorum zaten. Neredesin lan? Bunları almaya gittim.
Nedir onlar? Telsiz oğlum, telsiz! Telsiz mi? Nereden buldun? Oğlum dayım trafik polisi değil mi? Ondan aldım. Peki ne yapacağız bunları? Bilgi yarışında kullanacağız. İyi ama bu meret nasıl çalışır? Bak, şimdi ben uzağa gidiyorum. Söylediklerimi iyi dinle. Cevap verirken şu düğmeye bas, öyle konuş, tamam mı? Tamam, çok iyi anladım. Şaban! Şaban! Aa, konuşuyor. Şaban! Efendim güdükçü? Düğmeye bas! Basayım güdükçü. Sen de beni duyuyor musun? Vallahi buraya bir inek sesi geliyor ama sen misin anlaşılmıyor. Ulan şimdi bırak hayvanlığı, it oğlu it! Bu ne rezalet! Bu ne kepazelik! Öğretmen böyle mi beklenir? Hizaya girin çabuk! Çabuk! Çek karnını! Şaban, beni duyuyor musun? Ulan Şaban! Şşt! Kimden çıktı bu ses? Kim konuştu diyorum? Ulan inek! Sus güdük sus! Şaban! Gel buraya! Geleyim hocam. Bir şey mi dedin? Hayır hocam. Dedin! Yok canım, dedim mi? Evet! Ne dedin? İnek! Ne? İnek dedim! Sus lan! Anlamadım. Sana değil ona. O kim? Ben güdük! Güdük! Ha işte duydun. Oğlum, Efendim, yavrum, efendim hocam. sen güdük değilsin ki. Sen Şaban'sın. Evet hocam. Güdük nereden çıktı? Deletme beni ya! Ben güdük! Sus lan! Ben devamlı susuyorum, o susmuyor. Ulan inek! İnek! Bana inek ha? Ha? Sana değil, bana dedi o eşyol eşek. Sus dedim, hayasız! Dikkat et konuşacağım! Hayır, susacaksın! Ya ben devamlı susuyorum, o susmuyor, konuşuyor. Hayvan herif! Sus sana! Ne oldu Şaban? Ne olacak, senin yüzünden hocadan dayağı yedik, eşyol eşek. Sayın öğretmenler, sevgili öğrenciler. Bu yılki liseler arası bilgi yarışmasını açıyorum. Anadolu Lisesi ekibi, Özel Çamlıca Lisesi ekibi. Yarışmanın kurallarını açıklıyorum. Herkes yapacağını biliyor mu? Tamam merak etme. Telsizi bir deneyelim. Olur. Şşş güdük, beni duyuyor musun? Duyuyorum, tamam. Ben de gayet iyi duyuyorum, tamam. Özel Çamlıca Lisesi'nin ilk sorusu. Preveze Deniz Savaşı hangi tarihte ve kimler arasında olmuştur? Preveze Deniz Savaşı. Tamam, bakıyorum. Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa kumandasındaki Osmanlı donanmasıyla Haçlı donanması kumandanı Andrea arasında olmuştur. Doğru. Tabii. Ve sonunda Haçlı donanması Cumburlop denizin dibini boylamıştı. Tamam. Şimdi sizin ilk sorunuz. Tamam, 10 puanı kıvırdık, yaşasın! Dikkat! 6 numaralı ekip. Zincirlikuyu kavşağında kaza oldu. Süratle kaza mahalline gidin. Ne diyor bu ya? Ne diyecek? Trafik polisinin telsizi bizimkiyle karıştı. Ne olacak şimdi? Anadolu Lisesi, vaktiniz azalıyor. Dikkat! 5 numaralı ekip. Boğaz Köprüsü'nde kayma tehlikesi var. İkaz ışıklarını açın. Azami sürat 20 kilometre. Bağ üstüne. Vaktiniz doldu, bilemediniz. Sizin ikinci sorunuz. Atom reaktöründe iki molekül çarpışınca ne olur? Hadi bul şunu! Atom reaktörü. Merkez. Hay Allah. Merkez. Ya. 6 numaralı ekip merkezi arıyor. Zincirlikuyu'daki çarpışmada 2 ölü var. Evet, vaktiniz doluyor. Bu çarpışma sonunda ne olur? 2 ölü olur. Ölülerden nereden çıktı? Minibüsten. Otobüste de 2 ağır 5 hafif yaralı var. Ama merak edecek bir şey yok, can kurtaran da yola çıkmış. Evet. Şimdi ne bok yiyeceğiz ya? Aşağıdaki hıyarlar trafik polisinin dediklerini tekrarlıyorlar. Allah kahretsin, nereden çıktı bu polis telsizi? Fransa ihtilali 1789 yılında olmuştur. Doğru. 10 puan. Çamlıca Lisesi. Viyana muhasarasına Osmanlı ordusu hangi kuvvetlerle katıldı? 3 otobüs, 4 minibüs, 2 tankerle. Ayrıca 8 at arabası, 7 bisiklet maalesef yolda kalmışlar, bekliyorlar. Hayret ya! Ne diyorsun oğlum? Doğru söylüyor. Üstelik bu karışıklıkta Kent sigarası yüklü 2 de kamyon yakalanmış. Sahi mi ya? Ya. Bak! İyice karıştırdılar. Mahvolduk. Şuraya bakın, yanıyoruz! Aman Allah!
Hafize ana koş su getir. Puan durumu. Anadolu Lisesi 30. Özel Çamlıca Lisesi 10. 2 ve 3 numaralı ekipler. Son sürat Ağırkapı Feneri'ne gidin. Hadi gidelim Güdük. Nereye lan otur? Bizi çağırıyorlar. Şşş, otur dedim. Peki. Sizin sorunuz. Patrona Halil isyanı nasıl çıktı? Tebrik ederim, çok güzel bir soru sordunuz. Söylesene ulan bir şeyler. Ulan bu buraya sepet gibi oturmaya mı geldi? Ne bileyim ben ya. Cevap verseniz ulan, öldünüz mü? Burada yangın çıktı, sakın paniğe kapılmayın. Ne, yangın mı? Eyvah, yangın. Hadi şuraya da, şuraya da. Çabuk olun çocuklar. Koş ana daha su getir. Vadideki zambağın yaza ve Balzac'tır. Doğru. Böylece Anadolu Lisesi 40 puan öne geçti. Özel Çamlıca Lisesi, sizin sorunuz. İstanbul'da en büyük yangın hangi semtte, hangi tarihte çıkmıştır? Yangını söndürdünüz mü? Daha sönmedi. Güdük, hemen kaçalım, yanacağız. Şşş, otur şuraya. Bari ben gideyim ya, yangından çok korkarım. ...10 saniyeniz kaldı. İstanbul'da en büyük yangın hangi semtte çıkmıştır? Vallahi İstanbul'da en büyük yangın, sanırım biraz sonra burada çıkacak. Ne oluyor burada? Mahmut Hoca. Ufak bir yangın çıktı da hocam. Söndürdük işte. Özel Çamlıca Lisesi son sorunuz. Franco öldükten sonra İspanya tahtına kim geldi? Söyleseniz ulan. Mahmut Hoca geldi. Evet, İspanya tahtına Franco'dan sonra Mahmud Hoca gelmiştir. Sorumsuzluğunuz yüzünden az kalsın okulu yakıyordunuz. Hepiniz yıl sonuna kadar izinsizsiniz. Hocam onu anladık da bu tel örgüyü niye çekiyoruz onu anlamadık. Rahat durmayıp kaçmaya kalkacaksınız. Sizi okulda tutabilmek için başka çarem kalmadı da ondan. O zaman buranın adını değiştirelim hocam. Ne diyelim oğlum? Özel Çamlıca Hapishanesi. Yahu siz talebi misiniz, abone misiniz? Sana ne ulan? Bela mısın be? Ulan bu veletten nasıl kurtulacağız? Sabredin, şurada liseyi bitirmeme 3 yıl kaldı. O zaman kurtulursunuz. Ulan bu herif benden önce liseyi bitirirse... ...kendimi intihar ederim vallahi. Burası okul. Burası da Hababam sınıfı. Şuradan kazacağız. Önce bahçeden, sonra caddenin altından geçip... ...karşıki harap köşkün bahçıvan kulübesine varacağız. Tamam mı? Tamam. Sadece etüt ve boş derslerde kazacağız. Kazma kürek kimde? Hadi gelin. Nerede testere? Durun lan! Temel atma merasimi yapmayacak mıyız? O ne domdom? Horoz! Tünelin açılışı için kurban keseceğiz. Hay aklında bin yaşa ama kim kesecek? Ya, abdestli biri lazım. Demek sonunda bana muhtaç oldunuz. Ver bakayım onu bana. Ya şu inek dururken zavallı horozu niye kesiyoruz? Evet, eşol eşek! Tövbe estağfurullah! Bismillah! Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz ben buraya niye çıktım diye. Bu okul ahşap, her an yanabilir. Onun için bir tehlike anında buradan branda üzerine nasıl atlayacağınızı size göstereceğim. Unutmayın, bu bir yangın provasıdır. Ya Güdük, okulu tekrar mı yakacağız ya? Şimdi brandayı iyice gerin. Evet, atlayış stilime dikkat edin. 1 2 Paşa Nuri geliyor. 3 Gol!
Şu gördüğünüz köprücük kemiği. Tamam mı? Neymiş? Köprücük. Ha, şu da kaval kemiği. Neymiş? Ben hamal mıyım lan? Eşşol eşekler. Yine toz oldular. Allah Allah. Hep ben mi çalışacağım? İtoğlu itler. Sen, Necmi, anlat köprücük kemiğini. Köprücük kemiği küçük bir köprüye benzer. Mesela Galata Köprüsü'nü hocam. Büyük köprü örnek Boğaz Köprüsü'dür hocam. Ne zıplıyorsun öyle? Sen benimle alay mı ediyorsun? Gelme! Gelme! Niçin gelmeyeyim oğlum? Ne diyorsun lan güdük? Gelme! Git! Korkma oğlum, bir şey yapmayacağım. Çekilsene ulan. Çıkamıyorum. Çıkma! Çıkma! Git! Nereye gideyim? Git işte! Nereye? Of hocam, Necmer'in siniri bozuldu. Dersi bilemeyince hep böyle olur efendim. Müsaadenizle ben devam edeyim. Peki oğlum, anlat. Çıkma be! Benden Şaban. Aptal herif, kül yutmaz derste be! Ne derste mi? Köprücük. Ah canım. Vah hocam benim, vah vah. Görmeyeli ne kadar zayıflamışsın. Kemiklerin sayılıyor ya. Şaban, Efendim hocam, neredesin sen? ben buradayım da sana ne oldu böyle ya? Şaban! Ya dur şimdi hocamla konuşuyorum, ah canım benim. Şaban! Ne? Sen kül yutmazsan peki bu kim ya? Kıymetli arkadaşlarım, bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. Üstümüz bahçıvan kulübesi. Ve bakayım tulumcuğum şu testereyi. Al. Ha canım. Tuh, ha bismillah. Gel canım güdükçüğüm. Ver elini öpeyim. Hadi anam. Amma da ağırsın be domdom. Mahmut Hoca. Evet Mahmut Hoca. Bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. Ver elini bozun. Hadi gel ver elini bakayım. Şimdi bizi arasın dursun bakalım. Gel lan şişko. Şaban. Ne? Mahmut Hoca. Mahmut Hoca. Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? Tünelde karşılaşmadık ya. Hoca Mahmut. Mahmut'u görüyoruz. Allah. Çocuklar! Sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Çocuklar, sakın unutmayın. Zühtü Hoca kimi kaldırırsa bu kartona baka baka okuyacak, tamam mı? Tamam güdük. Zühtü Hoca, Hababam sınıfı sana bir ders versin de ömrüm boyunca unutma. Geliyor! Oturun. Mümessil, yoklama tamam değil mi? Tamam sayın hocam. Sayın hocam değil, otur muhterem hocam, muhterem! Evet. Geçen ders verdiğim vazifeyi ezberlediniz değil mi? Ezberledik hocam. Sular seller gibi hocam. Peki, sen kaşındın, gel bakalım. Oku! Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ne oluyor, ne okuyorsun? Atatürk'ün gençliği hitabesini hocam. Saçmalama! Ben size ezberlemeniz için Ziya Paşa'nın terkibi bendini verdim. Yanlışınız var hocam. Atatürk'ü verdiniz. Olmaz, olamaz! Ben ne verdiğimi bilmez miyim? Aman hocam, bana inanmıyorsanız arkadaşlara sorun. Evet hocam, güdük doğru söylüyor. Gençliğe hitabeyi verdiniz. Atatürk'ü verdiniz. Kesin! Ben ne verdiğimi gayet iyi bilirim. Ama eminim sizin gibi taş kafalılar o dediğinizi bile ezberleyemez. Geç yerine! Sen gel oku. Oku bakayım şu hitabeyi. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Ne o? Bir yerin mi ağrıyor? Hayır hocam. Pek eğilip bükülüyorsun da. Boynum ağrıyor da. Öyle mi?
Devam et. Bu temel... Senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni... Yeter, yeter artık, kes! Geç yerine! Sizi gidi sahtekarlar sizi! Fark etmeyeceğimi sandınız değil mi? Sen, koş Mahmut Hoca'yı çağır buraya! Sen de gel, gel! Ver oradakini bana! Rezil herifler sizi! Çok sevdiğinizi, saydığınızı söylediğiniz Atatürk'ün hitabesini bile kopya çekmeden okuyamıyorsunuz! Atatürk'ün memlekete emanet ettiği şu gençliğe bakın! Gençlik değil, adeta it sürüsü! İt sürüsü! Hayrola Zühtü Bey? Mahmut Hoca, görün bakın Atatürk bu vatanı kimlere emanet etmiş? Ne oldu efendim? Daha ne olsun? Atatürk'ün gençliğe hitabesini şu kartona satır satır yazıp kürsüme çakmışlar. Bakıp bakıp okuyorlar. Şimdi sizin yanınızda ezbere okusunlar da görelim bakalım. Evet. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici düşmanların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti'nin müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunduğun vaziyeti... Nasıl olur? Biraz evvel buna bakıp okuyorlardı. Bu imkan ve şerait çok namüsait... Bakın kartonda ne yazıyor Zühtü Bey? Hocam, Hababam sınıfı da olsak Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezbere biliriz. Samanlıktan kaldıramadım samanlıktan zifti. Sana kandım zifti. Şimdi geldi sevişmenin samanlıktan zifti. Sana kandım zifti. Mahmut Hoca, Efendim Zühtü Bey? sanırım bu Hababam sınıfı benimle alay ediyor. Niye efendim? Duymuyor musunuz söyledikleri türkü? Duyuyorum. Peki bu alay değil mi? Sanmam. Bu son günlerin çok moda bir türküsü. Herkesin dilinde bu türkü Zühtü Bey. Oturun. Maşallah hepinizin de sesi pek güzelmiş. Sağ olun. Ama Zühtü Hoca pek alındı söylediğiniz şarkıya. Niye efendim? Biz çok seviyoruz Zühtü Hoca'yı. Ya çok seviyoruz. Ben de en az sizin kadar seviyorum. Neyse, kapatalım bu bahsi burada. Bakanlıktan yeni bir emir geldi. Bütün liseler kendilerine birer kardeş köy ilkokulu seçecek ve onlara yardımcı olacaklar. Yani ne yapacağız hocam? Köy çocuklarının kitaba, deftere, kaleme, yani anlayacağınız okul malzemesine ihtiyaçları var. Boş ver be Mahmut Hoca, çoluk çocuğu sıkıntıya sokmayalım. Yazık değil mi elin çocuklarına? Bırakalım da tarlalarında, bahçelerinde rahatlarına baksınlar. Çocuklar, sizler her şeyi hafife alıyorsunuz. Okumak, okuyabilmek güzel ama çok güzel bir şey. Sizler elinizdeki bu imkanın farkında değilsiniz. Köy çocukları ise okuyabilmek için can atıyorlar. Yapacağınız en ufak bir yardımın onlar için ne büyük bir değer taşıdığını bir anlayabilseniz... ...ileride gurur duyacağınız tek davranışın bu olduğunu görürdünüz. Köylü kardeşlerin hediyeleri özellikle eğitimle ilgili olmalı. Benimki de tuvalet kağıdı, münasip yerlerini silsinler. Sen ne yolluyorsun Şaban? Ben mi? Harita yolluyor. Bak. Bu girinti ve çıkıntıları iyice ezberlesinler. Bunlar da. Yardım etsene lan şu Tom Mix'leri sarayım. Peki sen geceleri ne okuyacaksın? Ah! Niye içini çekiyorsun? Bu fedakarlığımı öğrenseler beni köye muhtar yaparlar. Niye lan?
Baksana son paket sigara mı yolluyorum? Hangi şanslı velede çıkacak acaba? Paketler açılınca köy öğretmeninin yüzünü görmek isterdim. Ben asıl Mahmut Hoca'yı görmek isterdim. Nasıl da şaşıracak çarıklılar. Bana bak çarıklı sensin! Bana mı dedin? Sana hepinize be! Rezil, iğrenç yaratıklar! Hiç mi insanlık yok sizde ha? Nedir bunlar ha, nedir? Nasıl yollarsınız bu pislikleri o tertemiz insanlara? Onlar kitap istiyor, kalem istiyor, okul istiyor, okumak istiyor! Onlara yardım elinizi uzatacağınıza, bir de utanmadan, sıkılmadan alay ediyor, küçük görüyorsunuz! Aslında alay edilecek, küçük görülecek birileri varsa o da sizlersiniz! Hiçbir işe yaramayan, asalak gibi yaşayan sizler! Utanacağınızı bilsem, yüzünüze tükürmek isterdim ama... ...ondan da anlamazsınız ki siz! Sayın öğretmenler, sevgili arkadaşlar, son gecemizi gülerek, eğlenerek geçirelim istedik. Bu geleneksel geceyi sizlere gene Hababam sınıfı hazırladı. Şimdi huzurlarınızda, alkışlarınızla Hababam vokal grubu ve Seyyal Taner! Son verdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son verdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki hep zararla ziyan. Yıllardır gülmedi yüzüm bir an, sonunda baktım ki zarar ziyan. Son verdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son verdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Şimdi de gecenin büyük sürprizi Rüçhan Çamay! Ne haber daha ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber daha ne haber? Çok mutlu oldum seni tekrar gördüğüme. Ne güzel şey rastlamak ilk sevdiğine. Anlat bakalım dostum senden ne haber? Eski dostlar hiçbir zaman düşman olmaz. Geçmiş zaman olur ki hiç unutulmaz. Geçse de aradan upuzun seneler. Ne haber? Ne haber? Ne haber daha ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber daha ne haber? Şimdi de Beyaz Kelebekler! Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin ucu yandı tutuştu. Şu dünyanın düzenine bak. Şu dünyanın düzenine bak. Benim sevgilim neden yok oldu? Benim sevgilim neden yok oldu? Hop dirili lay 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 li lay lom. Hop dirili lay 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 li lay lom. Ah bu dertler canıma yetti. Çekilen acılar nedense çabuk bitti. Ah bu dertler canıma yetti. Çekilen acılar nedense çabuk bitti. Şu dünyanın haline bak. Şu dünyanın haline bak. Giden sevgilinin yenisi geldi. Giden sevgilinin yenisi geldi. Hop dirili lay 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 li lay lom.
Bu ne dünya kardeşim seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Bir garip buruk içim bilmem ki niye. Belki de sevdiğim yok diye. Bu ne dünya kardeşim gülen gülene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Ben de hep onlar gibi gülsem ne öyle. Yüreğim kan ağlasa bile. Ne bir gül ister bu şen gönlüm. Ne bir han ne de saray. La 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 la. Yeni ceylan çok kısa ömür. Sev çünkü sevmek en kolay. Ne bir gül ister bu şen gönlüm. Ne bir han ne de saray. La 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 la. Yeni ceylan çok kısa ömür. Sev çünkü sevmek en kolay. Bize bu geceyi hazırlayan 6 edebiyat aya, yani kendi deyimleriyle Hababam sınıfına teşekkür ederiz. Sıra geldi diploma törenine. Gönül isterdi ki biraz evvel bizleri neşeye boğan bu sınıf aynı başarıyı derslerinde de göstersin. Ama ne yazık ki bütün sınıftan sadece bir tek kişi mezun oldu. 217 Ahmet Sezer. Gel Ahmet. Tebrik ederim oğlum. Sayenizde hocam, sağ olun. Ulan herife bak mezun oldu be. İftihar et oğlum. Hababam sınıfı ilk defa bir mezun verdi. O tamam da dün gece çok fena bağırdı be. Haksız mıydı? Haklıydı lan haklıydı. Tabii haklıydı. Aslan Ahmet! Ahmet! Aslan! Hocam, Gel Ahmet. size veda etmeye geldim. Benim için yaptığınız her şeye teşekkür ederim. Öpeyim hocam. Sağ ol Ahmet. Size borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Ne borcu oğlum, ödedin bile. Aldığın diploma bana verebileceklerinin en iyisiydi. Bundan sonraki tahsil hayatında da aynı başarının devamını istiyorum senden. Ama ben artık okumayacağım hocam. Niye? Köyüme gidip öğretmenlik yapacağım. Köyler okumaya susamış çocuklarla dolu. Onların okula, öğretmenlere ihtiyacı var. Mahmut hocalar Ahmetleri, Ahmetler de onu bekleyenlere yetiştirmeli. Mahmut hoca, bu bence bir bayrak yarışı. Ben sizden bayrağı aldım, benden sonrakilere vermeye gidiyorum. Seninle gurur duyuyorum oğlum. En doğru yolu seçtin. Keşke ötekiler de böyle düşünseler. Hadi uzatma be Ahmet. Tamam hatalıyız. Ama gidiyorsun artık. Hiç değilse izin ver de başarını tebrik edelim. Artık sen de bizden biri oldun oğlum. Allah'a ısmarladık demeden mi gideceksin? Hadi ver şu elini. Kusura bakmayın, hiçbirinizin elini sıkmayacağım. İnanmıyorum çünkü sizin sevginize de, arkadaşlığınıza da. Aslında bana yaptıklarınızı çoktan unuttum bile. Çocukça şakalardı hepsi. Ama o geceki davranışınızı hiçbir zaman affedemem. Size karşı olan iyi niyetimi öylesine öldürdünüz ki... ...artık yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Kardeşlerim, bugün okulun ilk günü. Sizlerin de ilk dersi. Biliyor musunuz, benim de öğretmenliğimin ilk günü. En az sizler kadar heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Biliyorum, buraya bin bir zorluk içinde geldiniz. Kitaplarınızı, defterlerinizi kim bilir nasıl aldınız. Okulumuzda eğitime pek elverişli değil. Çok eksiklerimiz var. Ama gene de aynı çatı altında toplandık. Okumak için. Bugün toprağa tohumları serpmeye başlayacağız. Hepiniz yeşereceksiniz. Bu ülkenin umudu, yarınları olacaksınız. Benim çok sevdiğim bir öğretmenim vardı. Mahmut hocam. Bana şöyle demişti. Seninle gurur duyuyorum. Ben de ileride hepinizle gurur duymak istiyorum çocuklar.
Mahmut Hoca hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ahmet. Gözlerime inanamıyorum. Çok sevindim hocam. Bak, arkadaşların da burada. Öğretmenliğinin ilk gününde yanında olmak istediler. Hem sevineceğini sandığım başka bir haberim daha var. Senin okulunu kardeş köy okulu olarak seçtiler. Seni de öz kardeşleri. Eğer izin verirsen köyüne yepyeni bir ilkokul yapmak istiyorlar. Sanırım onların bu arzusunu kırmazsın. Hadi çocuklar.